Ama bunun tabii daha enteresan bir altyapısı vardı ki o da iç mimarlık bölümünün nedense bu fırsattan istifade mimarlık bölümü içinde adeta bir yüksek lisans kürsüsü gibi mekan düzenleme adı altında bir kürsüde eritilip lağvedilmesi söz konusuydu. Tabii bu korkunç bir şeydi. Biz de o dönemde nedense proje konumuzu alamadık kürsüden. Bunun nedenlerini sorduğumuzda karşımıza Sadun Hoca çıktı. Çocuklar dedi, yani hem bölümünüz tehlikede hem mesleğiniz tehlikede, sahip çıkın dedi. Bunun üzerine hemen biz neler yapabiliriz öğrenci birliği, o zamanlar tabii 80 ihtimali öncesi. Hepimiz bir takım yazılar oluşturalım. Köşe yazarlarına en azından Milliyet'e, işte Hürriyet'e yazalım. Böyle itirazlarımızı sunalım. Müktesep haklarımızı isteyelim. İşte 1883'ten beri bu böyleydi. 1927'lerde Namık İsmail zamanında bu tezyini sanatlar diye kuruldu. Sonra işte biz bölümleştik, neden böyle elimizden alınsın falan, bu tartışmalar sürerken birdenbire Sadun Hoca da okulumuzun tabii hem de bölümümüzün duayeni ufak bir kalp spazmı geçirmişti. Ve onun telaşla revire götürülmesi gerekiyordu. Ben işte o öğrenciler içindeydim. Hocayı da çok zarif, çok centilmen, beyefendi. Gerçekten Avrupa'yı böyle İtalyan eğitimi aldığı için gerçek bir İtalyan gibi görüyordum. Ve çok çok üzülmüştüm. Yani hemen hocamla birlikte revire gittik. Yani benim hocayla en yakın temasım böyle oldu. Tabii ki dersler yoğun, derslerde onun asistanlarını genellikle öne çıkarıyordu. Ama yönetimsel ilişkileri tabii bir öğrenci olarak çok iyi bilmesek de o bu üzüntüyle derhal istifasını verdi ve yani akademi başkanlığından ayrıldı. Kürsü başkanlığına devam ederken ufak bir yanlış anlamayla emekliliğini de istedi. Çünkü yaşı da gelmişti. Fakat ufak bir hesaplamada birkaç ay daha ihtiyaç olduğunu düşünerek geri çekmek istedi. Ama fırsattan istifade, işte o zaman mimari bir hegemonya vardı galiba zannedersem. Hemen işleme koyduk biz bunu. Artık geri alamayız dendi. Bize bu çok adaletsiz ve çok acımasız gibi geldi. Çünkü yıllarını vermiş. Yani düşünün, 15 yaşında okula girmiş. Okuldan kısa sürelerde Avrupa'ya ayrıldığı süre kadar ayrılmış. Ve bu kadar emek vermiş ve şimdi birazdan daha genişleteceğiz anlatımlarımda, göreceksiniz ki okulun çok temel taşı, diğer bölümlerine de çok katkıları olan bir kişilikti. Yani sonuç itibariyle tabii biz öğrenciler olarak bir noktaya kadar bunlara hakimdik. Bölümümüzü yok edememişlerdi sonuç itibariyle. Ama nedense işte bir ana sanat dalı adı altında bir duruma gelmiştik. Akademinin ilk yılı işte tüm bölümlerin ortak çalıştığı, katıldığı, mimarlık dahil bütün bölümler hep birlikte bir temel sanat eğitimi adı altında çok güzel kolektif projelerin çıktığı nefis bir çalışma vardı, atölye vardı. Tabii bu onu da kaldırmalarını icap edecekti. 10 yıllık bir bölümdü bu. Onu bölümleştirecekler, daha doğrusu atölyeyi bölüm haline getireceklerdi.